Ankara'daki Cinli Kayı Köyü. Geceleri buradan hala çocuk sesleri duyulduğu söyleniyor. Ama bu köyün asıl laneti cinler değil, kendi çocuklarına yaptıklarıydı. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün size Oğuzların kayı boyundan aldığı rivayet edilen bu terk edilmiş köyün yıllardır anlatılan ürkütücü efsanesini anlatacağım. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, aynı zamanda lütfen hype yapmayı unutmayın. Şimdi bu vakayla ilgili olanları size kronolojik anlatacağım. Önce yıllar öncesine gidiyoruz. Rivayete göre Kayı Köyü 50-55 haneli bir köy. Tarımla ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Çok zengin bir köy değil. Birbirlerini yukarı çekerek birbirlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Çoğunlukla da akrabalardan oluşuyor. Rivayete göre bu köyde bir dönem var. Bu dönemde köye salgın hastalık geliyor. Fakat bu salgın hastalık yetişkinleri değil, özellikle çocukları vuruyor. Yüksek ateş, gece öksürükleri, böyle boğmaca gibi sabaha kadar bulantı ve uykusuzluk başlıyor. Aileler ilk önce birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çocuklarına yardımcı olmaya çalışıyorlar. O dönemin koşullarında düşünün olan biten her şeyi. Yani böyle doktorlar, hastaneler, acil servisler yok. Çocuklarını iyi etmeye çalışıyorlar. Ancak çocuklarına bir faydaları olmuyor. Köydeki çocukların neredeyse tamamına yakını hasta oluyor. Birbirlerine bulaştırıyorlar. Köye resmen bulaşıcı hastalık geliyor. Ve olaylar öyle bir hale geliyor ki her evden bebek ve çocuk cenazesi çıkmaya başlıyor. Köylüler o günleri uzun yıllar konuşmuyor. Çocukların nereye gömüldüğü, mezarların sınırının nerede başladığı, ölülerle dirilerin arasına neden taşlardan bir hat çekildiği, bunların hepsi zamanla yarım yamalak anılan, fısıltıyla geçiştirilen olaylara dönüşüyor. Ama Kayı'nın hikayesi o günlerde son bulmuyor. 1948 yılına geldiğimizde Kayı Köyü'nde şöyle bir dönüşüm yaşanıyor. Buraya o dönemin ilk yatılı okulu açılıyor. Çocuklar 4. ve 5. sınıf talebeleri burada yatılı kalıyor. Fakat zaman içerisinde bunda da bir değişim oluyor. Kayı Köyü'ndeki yatılı okul çocuk yetiştirme yurduna dönüşüyor. Yani o güne kadar oranın halkının, oraya yakın halkların, okumaya giden çocuklarının kaldığı yer bir zaman sonra kimsesiz çocukların, devlet bakımındaki çocukların kaldığı bir yere dönüşüyor. Yıl 1952. Burası çocuk yetiştirme yurdu, yatılı. Tahmin edebileceğiniz gibi. Burada Sabiha Hanım adında bir görevli çalışmaya başlıyor. Sabiha Hanım geceleri yurtta nöbetçi kalıyor. Çocukların asayişini, içerinin düzenini sağlıyor. Bir gece koridorlarda dolaşırken, etrafı kontrol ederken yatakhane kısmından bir öksürük duyuyor. Çocukların arasında bir rahatsızlık mı var, biri hasta mı diye yatakhaneye giriyor. İçeriye giriyor, bakıyor, çocukların etrafında dolaşıyor. Çocukların hepsi ranzalarda uyuyorlar. Bakıyor, hasta olan bir çocuk yok. Herkes uykusunda, herkes gayet sağlıklı görünüyor. Tam yatakhaneden çıkacak, arkadan tekrar bir ses duyuyor. Fakat bu şöyle bir ses. Sanki bir çocuk ranzanın en üstünden aşağıya atlamış ve çıplak ayaklarıyla ahşap zemine pat diye inmiş gibi bir ses duyuyor. Ve bunun üzerine arkasını dönüyor, çocuklardan biri hareketlendi mi diye. Bakıyor, hiçbir şey yok görünürde. Bunun üzerine sesin geldiği ranzaya doğru gidiyor. Fakat o ranza boş. Ranzanın altına bakıyor, bir şey yok. Ranzanın üstüne baktığı anda Sabiha Hanım daha önce hiç görmediği bir görüntüyle karşılaşıyor. Ranzanın üzerinde karanlık bir görüntü, bir varlık, bir canlı, gözleri bembeyaz, sanki elleri ve dizleri üzerinde Sabiha Hanım'a bakıyor. Sabiha Hanım bu görüntüyü gördüğü anda panik oluyor, çığlık atıyor, geriye doğru gelirken düşüyor. Sabiha Hanım'ın çığlığına odanın içindeki diğer çocuklar uyanıyor. Çocukların uyanmasıyla birlikte Sabiha Hanım'ın gördüğü görüntü yok oluyor.
Sabiha Hanım hiçbir şey söylemiyor. Çocukları yatağına yatırıyor. Kendi odasına gidiyor. Fakat çok korkuyor. Odasına gider gitmez kapıyı kapatıyor. Bildiği bütün duaları ard ardına okuyor ve ondan sonra önlüğünün cebinden siyah kaplı küçük not defterini çıkarıyor. Ve not defterine o gece gördüğünü ve yaşadığını düşündüğü şeyleri tek tek not alıyor. Ertesi sabah çocuklardan bir tanesi yüksek ateşle hastalanıyor. Onu takip eden günlerde diğer çocuklar da ardı ardına hastalanmaya başlıyorlar. Yurtta kalan çocuklarda ateşli hastalık başlaması yurt görevlilerinde bulaşıcı hastalık olarak adlandırılıyor. Çok üstünde durulmuyor, normal tedaviler başlıyor. Olayların normal ateşli hastalık gibi başladığı dönemde başka tuhaflıklar yaşanmaya başlanıyor. İlk önce yurtta garip kokular yayılmaya başlıyor. Özellikle yatakhanenin olduğu kısımda böyle insanın boğazına yapışan, genzini yakan, garip, sanki yanık saç kokusu gibi bir koku, insanı rahatsız eden bir koku yayılmaya başlıyor. Sabiha Hanım bütün bu olanları defterine not alıyor. Çünkü kokunun yerini, kokunun nereden geldiğini temizlik görevlileriyle beraber arıyorlar ama bulamıyorlar. Bundan sonraki süreçte Sabiha Hanım yine gece rutin kontrollerini yaparken bir gece yine yatakhanenin arasında dolaşırken ranzalardan bir tanesine dokunuyor. Dokunmasıyla birlikte hemen elini çekiyor. Parmakları yanıyor. Ranzaların demirlerinin bazılarının çok sıcak olduğunu fark ediyor. Tekrar dokunuyor, bakıyor. Bazı demirler normal, olması gerektiği gibi hatta serin. Fakat sanki bazı ranzaların demirlerinden alev çıkıyor. Bunu takip eden günlerde yatakhanenin duvarlarında ve tavanında is lekeleri başlıyor. Bunu ilk önce soba yanıyor olmasına bağlıyorlar. Fakat ilerleyen günlerde tavandaki lekelerin gün geçtikçe daha da yayıldığını, bütün tavanı kapladığını görüyorlar. Bir gün Sabiha Hanım tekrar çocukların yatakhanesinde gezerken yatakhanenin ortasında olan sobadan tuhaf bir ses duyuyor. Şimdi kulağını veriyor, bakıyor dinleyeyim diye. Sanki böyle bir tırnak sesleri, içeride bir şey varmış gibi, bir hayvan varmış gibi bir tırnak sesi duyuyor. Sabiha Hanım sobaya yaklaşıyor. İçeriden gelen sesi dinliyor. Ne oluyor diye, içinde hayvan mı kaldı diye. Fakat sobanın içinden sanki birisi dışarı çıkmaya çalışıyormuş gibi tırnak sesleri, demire sürten tırnak sesleri geliyor. Sabiha Hanım sobayı açıyor, içinde hiçbir şey yok. Sabiha Hanım notlarını alıp müdürün yanına gidiyor. Çünkü bir şeyler yaşanıyor. Kadın yaşadığı şeyin adını koyamıyor. Birisine bu durumu anlatıp yardım istemesi gerekiyor. Müdüre gidiyor, diyor ki müdür bey böyle böyle benim notlarım da burada. Burada bir şeyler yaşanıyor. Çocuklar hasta oluyorlar. Ben sesler duyuyorum. Müdür bey diyor ki hayır yani öyle şey olur mu Sabiha Hanım, bir kendine gel. Sen uykusuz kaldın, gece çalışıyorsun, nöbet tutuyorsun. Çocukların hasta olmasından daha doğal ne olabilir? Kış günü sert geçiyor. Lütfen biraz diyor dinlen ve konuyu kapatıyor. Fakat olaylar sakinleşmiyor, olaylar durulmuyor. Bir gece Sabiha Hanım yine yatakhanede ranzaların arasında dolaşırken bir çocuğun böyle ağlama, inleme sesi gibi bir ses duyuyor. Gidiyor bakıyor, çocuk çok ateşlenmiş, ateşli hastalık geçiriyor. Çocuğun alnına ıslak bez koyuyor, onu biraz rahatlatmaya çalışıyor. Fakat bu esnada çocuk sayıklıyor. Ne söylediği anlaşılmıyor. Sabiha Hanım çocuğun ne söylediğini anlamaya çalışıyor. Fakat çocuk o kadar hızlı, sanki bir tekerleme söylüyormuş gibi o kadar hızlı konuşuyor ki ne söylediği anlaşılmıyor. Sabiha Hanım çocuğa böyle biraz sevip biraz kendine getirmeye çalışırken çocuk bir anda gözlerini açıyor ve bu gözlerinin çevresi kıpkırmızı. Çocuk günlerdir uykusuzmuş gibi bir hal, yüz bembeyaz, dehşet içinde Sabiha Hanım'a bakıyor. Sabiha Hanım tabii biraz geri çekiliyor, hani ne oluyor diye. Çocuk yataktan fırlıyor, kendini yere atıyor ve yatağın altından bir taş çıkartıyor. Sanki daha önce oraya saklamış gibi. Çıkarttığı taşla yere, ahşap zemine bir şekil çizmeye başlıyor. Sabiha Hanım sakin bir şekilde ama son derece tedirgin ama çocuğu huzursuz etmeyecek bir sakinlikle, sükunetle çocuğun ne yaptığını izlemeye başlıyor.
Çocuk sanki bir resim, bir harita çiziyor ve şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Yurt binası, binanın arka tarafındaki alan ve o alanın içine sanki kundaklanmış bebeklere benzeyen küçük şekiller çiziyor. Sabiha Hanım bu görüntü karşısında şok oluyor. Sabiha Hanım görüntüye, çizilen şekillere bakarken çocuk birden başını yerden kaldırıp Sabiha Hanım'ın kolunu sanki bir yetişkinmiş gibi sıkı ve sert bir şekilde tutuyor. Ve Sabiha Hanım'a şöyle söylüyor: bizi onların üzerine mi yatırdınız? Bu gecenin sabahında Sabiha Hanım tekrar müdürün yanına gidiyor. Gece çocukla yaşadıklarını anlatıyor ve tedirginliklerinden bahsediyor. Diyor ki müdür bey, burada bir tuhaflık var. Acaba buralarda, yakınlarda bir mezarlık var mı? Bir mezarlık olabilir mi? Hani ben bir tedirginim, huzursuzum. Müdür diyor ki evet, ben daha önce burada bir mezarlık olduğunu, bir çocuk mezarlığı olduğunu duymuştum. Bir yangın çıktığını duymuştum. Köylüler arada böyle şeylerden bahseder. Ama biliyorsunuz köy yerleri nasıldır? Ufacık bir şeyi alırlar, kocaman yaparlar, anlatırlar. Çok da üstünde durmadım diyor. Sabiha Hanım duruyor, düşünüyor, yaşadıklarını düşünüyor, müdürün söylediğini düşünüyor. Evet, varmış yani, orada bir mezarlık varmış ve yanmış. Sabiha Hanım'ın yaşadıkları da ortada. İsler, kokular, çocuk görüntüleri, sesler. Sabiha Hanım diyor ki müdüre, müdür bey diyor, bu bina o mezarlığın üzerine yapılmış olabilir mi? Bunlar acaba onunla alakalı olabilir mi? Müdür bunu duyduğu anda çok öfkeleniyor. Diyor ki ya sen ne diyorsun Sabiha Hanım? Başımıza iş mi açacaksın? Böyle şeyler konuşulur mu? Çocukları korkutacaksın, personeli korkutacaksın, diğer görevli öğretmenleri korkutacaksın. Bunu olur olmaz yerde konuşacaksın, halkı korkutacaksın. Bir saçmalama diyor. Ve ondan sonra Sabiha Hanım'a sen diyor, senin asabın bozulmuş, senin durumunda bir insanın çocukların başında durması da sağlıklı değil. Seni görevden uzaklaştıracağız diyor ve Sabiha Hanım işten çıkartılıyor. Çocuklara bu durum Sabiha Hanım başka bir yere tayin oldu diye aktarılıyor ve Sabiha Hanım'ın not defterlerine el konuluyor. O yazdı ya hani küçük küçük not aldı, şöyle oldu böyle oldu diye. Müdür onlara da el koyuyor ve bu olaylar ondan sonra bir sessizliğe bürünüyor. Ama kayıdaki hikaye orada bitmiyor. Çünkü yıllar sonra o defter bir başkasının eline geçiyor. Ve defterin içinde yazılanlar yurdun duvarları arasında saklanan şeyin yalnızca eski bir söylenti olmadığını gösteriyor. Yıl 1981. Yurt binası sanki hiçbir şey olmamış gibi çocuklara yuva olmaya devam ediyor. Ve yurda yeni bir görevli geliyor. Nihat Aras. Nihat Aras çocuklarla arası iyi, 30'lu yaşlarında, eğlenceli, neşeli, güvenilir, iyi huylu bir insan. Devlet yurdunda çalışmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor. Çocuklara kol kanat germesi gerektiğini, bu çocukların yalnız çocuklar olduğunu ve güvende hissetmeye ihtiyaç duyduklarının farkında ve çocuklarla ilişkisini buna göre kuruyor. O yıllarda Kayıköy artık eski canlılığından uzaklaşıyor. Toprak kaymaları artıyor ve artık ev yapılacak yer kalmıyor. Duvarlarda çatlaklar beliriyor. Yazın dere yatağından gelen ağır koku bütün sokaklara yayılıyor. Kışın rutubet evlerin içine kadar siniyor. Yurt binası da bu yorgunluktan payını alıyor. Binanın içinde çatlaklar oluşmaya başlıyor. Fakat bu çatlaklardan bir tanesi özellikle yatakhanedeki diğer çatlaklardan farklı, daha derin. Ve sanki normal bir bina çatlağı, duvar çatlağı gibi değil. Sanki bina dışarıdan içeriye doğru böyle patlayacakmış gibi, böyle bir yarık gibi bir çatlaktan bahsediyoruz. Ve normal bir çatlak şeklinde de değil. Yani böyle yukarıdan aşağıya doğru değil. Bir harita gibi yana doğru enlemesini bir harita çizermiş gibi bir çatlaktan bahsediyoruz. Bu tabii binanın içindeki diğer görevliler tarafından da çocuklar tarafından da tedirgin edici bir görüntü olarak kabul ediliyor. Bunlara ek olarak bir de personel arasında, orada eskiden beri çalışanlar arasında, köy halkı arasında çeşitli konuşmalar var ve bunlar Nihat'ın kulağına geliyor. Şöyle, insanlar kısık sesle daha önce yaşanmış bir salgın hastalıktan, sonrasında bir Sabiha Hanım'dan
Bu Sabiha Hanım'ın gördüğü bir takım görüntülerden, Sabiha Hanım'ın işten çıkarılmasından, ölen çocuklardan, yaşlıların bu konulardan çok konuşmak istememesinden böyle şeyler konuşuluyor kısık sesle ve Nihat bunları çok önemsemiyor, çok oralı olmuyor. Diyor ki yani burası bir köy. Burada tabii ki çocuklar hasta olacak. Bu binalar kaç yıllık binalar, tabii ki eskiyecek, bozulacak, küf olacak, çatlayacak. Doğaldır diye düşünüyor. Fakat 1984 kışında Kayıköy'ünde bu binada bazı şeyler normalleştirilemeyecek kadar, görmezden gelinemeyecek kadar rahatsız edici hale geliyor. Bir sabah bina görevlilerinden bir tanesi Nihat'a arşiv odasına girmesi ve orada bir ayıklama yapması gerektiğini söylüyor. Şöyle, yurt taşınacak, artık Kayıköy'ünde olmayacak. Dolayısıyla buradaki evrakların, kullanılmayan, süresi dolan evrakların temizlenmesi, ayıklanması gerekiyor. Bunu da Nihat'tan istiyorlar. Nihat arşiv odasına giriyor, oradaki evrakları toparlıyor. Derken o evrakların arasında, dosyaların arasında siyah kaplı bir defter önüne geliyor. Böyle bir öğretmenin not defteri gibi duran bu defteri açıyor ve üzerinde Sabiha gece notları yazısını görüyor. Başında o yazıyor. Nihat bunun nöbet defteri olduğunu varsayıyor ve deftere bakmaya başlıyor. İlgisini çekiyor çünkü o da öğretmen. Deftere bakmaya başlıyor. İlk başta defterde Sabiha Hanım'ın notları var. 3 numaralı çocukta ateş, yatakhanede öksürük, soba geri tepiyor olabilir, arka ranza yine sıcak. Sonrasında ilk başta böyle normal gibi başlayan yazılar değişmeye, tuhaflaşmaya başlıyor. Şöyle, hem Sabiha Hanım'ın el yazısında bir tuhaflık, bir tedirginlik, böyle apar topar, alelacele yazılmış yazılar, hem de Sabiha Hanım'ın yazdığı şeyler değişiyor. Bembeyaz gözleriyle kapkara bir varlık vardı. Çocuk yatağın altından bir taş çıkarttı. Zemine, bina ve arkasındaki şekilleri çizdi. Bizi onların üzerine mi yatırdınız dedi. Müdüre anlattım. Mezarlık var mı diye sordum. Sinirlendi, görevden alınacağımı söyledi. Nihat bir sonraki sayfaya geçiyor. Sayfanın yarısı koparılmış. Kalan satırda yalnızca şu okunuyor. Arka taraf yalnızca mezarlık değil. Orada toprağa verilmemiş bir şey var. Nihat bu satırları okuduğu anda bulunduğu odanın duvarlarından inanılmaz bir ses geliyor. Sanki birisi balyozla duvarlara vuruyor, duvarları kırmaya çalışıyor gibi güm güm duvarlardan sesler geliyor. Nihat neye uğradığını şaşırıyor. Hemen defteri cebine koyuyor, arşiv odasından dışarı çıkıyor. Dışarı çıkmasıyla beraber çocuklardan bir tanesiyle karşılaşıyor. Çocuk hocam gelin diye Nihat'ı çağırıyor. Nihat çocukla beraber çocuğu takip ediyor, arkasından gidiyor. Çocuk yatakhanenin önüne geliyor. Yatakhanenin önünde bütün çocuklar durmuş ama hiçbiri içeri giremiyor. Nihat ne oluyor diye bakıyor. Çocukların içeri giremediğini görünce kendisi giriyor. Hani kavga mı var, ne oluyor diye. İçeri girdiğinde yatakhanenin sonundaki duvarda kocaman bir yarıkla karşılaşıyor. Binanın duvarı odanın, yatakhanenin içine doğru açılmış gibi sanki. Şok oluyor herkes. Yani bina kafalarına mı inecek? Çocuklar odaya girmiyorlar, yatakhaneye. Nihat içeri giriyor. Duvara doğru ilerlemeye çalışıyor. Ama içinde bir tedirginlik, bir huzursuzluk. Çünkü bir yandan da aklında arkada bir yerde Sabiha'nın yazdıkları var. Duvara doğru geliyor. İyice yaklaşıyor ama sanki duvardan bir ısı geliyor. Bir sıcaklık geliyor. Elini duvara dokunduruyor. Duvarın normal bir duvar gibi olmadığını, çok sıcak olduğunu fark ediyor. Bunun üzerine kulağını yaklaştırıyor, ne oluyor diye. Sanki içeriden çatlakların, kırıkların arasından böyle bir sesler, böyle bir fısır fısır bir sesler duyduğunu düşünüyor. Kafasını geri çekiyor. Böyle bir şey olması mümkün değil. Çocuklar tamam, burada bir kırılma, bir çökme olacak. Hani burayı ben müdüre söyleyeceğim, tadilat yapılacak diye odadan çıkacakken tam böyle yani kafasını çevirirken gözüne bir şey takılıyor. Geri dönüyor, duvara bakıyor tekrar. Kırığın arasında, yarığın arasında bir şey dikkatini çekiyor. Yaklaşıyor oraya doğru. Yavaşça, dikkatli bir şekilde elini içeri sokuyor. Bir şey tutuyor, dışarı çekiyor. Bakıyor,
Parmaklarının arasında sanki yanmış kefen bezi gibi bir bez tutuyor. O gece Nihat odasına çekildikten sonra Sabiha Hanım'ın not defterini tekrar açıyor. Not defterini karıştırırken sayfaların arasında küçük bir kağıt buluyor. Bir not kağıdı gibi ayrıca katlanmış, sayfanın arasına sıkıştırılmış. Açtığında bunun kroki gibi bir şey olduğunu görüyor. Burada çizim yapılmış ve bu çizim böyle işaretlenmiş. Ön cephe, arka cephe, yatakhane, mutfak diye işaretlenmiş. Ve bu çizimin yanında arka duvar çizilmiş ve duvarın hemen arkasında küçük böyle çizimler var. Sanki bir mezar gibi. Bir şeyler oraya gömülmüş, yatırılmış gibi böyle yan yana. Ve kağıdın altında tek bir cümle yazılmış. Bina mezarlığa değil, mezarlık binanın içine girmiş. Nihat bu cümleyi okuduğu anda odanın kapısından bir ses duyuyor. İlk önce sanki odanın kapısına tekme atılmış gibi kapıdan bir ses geliyor böyle güm diye ve kapının sallandığını, içeriye doğru sarsıldığını görüyor. Akabinde odanın kapısından sanki birisi tırnaklarını sürtüyormuş gibi, tırnaklarını odanın kapısından, tahta kapısına çekiyormuş gibi kulakları rahatsız eden, insanın içini gıcırdatan bir ses geliyor. Nihat yerinden fırlıyor, çocuklar mı bir şey yapıyor, ne oluyor diye odanın kapısını açıyor, kimse yok. Bunun üzerine çocukları mı yoklasam diye düşünürken gerçekten tam o esnada çocukların olduğu taraftan öksürük sesleri, çocuk ağlaması sesleri duyuyor. Diyor ki çocuklar hastalandı, ayaklandı herhalde. Yatakhanenin olduğu tarafa doğru gitmek üzere meylediyor. Şimdi yatakhaneye geçebilmesi için binada uzun bir koridor var. Uzun ve geniş, büyük bir koridordan bahsediyoruz. Fakat karanlık ve yanlara doğru kapılar var. Nihat koridorun başında, karanlıkta biraz da tedirgin. Çünkü bir şeyler oluyor yani, bir şeyler oluyor ama kondurmazsınız ya. Böyle koridora bakıyor. Ve tam o esnada daha yürümeye başlamamış Nihat, koridorun sonundaki kapılardan bir tanesi yavaşça dışarı doğru açılmaya başlıyor. Nihat oradan birisinin çıkmasını bekliyor kapı açıldığına göre. Fakat böyle bir tedirgin oluyor yani. Bir şeyler yolunda değil. Tam o esnada karşısından birisinin gelmesini beklerken Nihat ensesinde buz gibi bir nefes hissediyor. Sanki birisi ensesine üflüyor. O esnada Nihat şöyle dönecek oluyor fakat kıpırdayamadığını fark ediyor. Vücudunun bütün kontrolünü kaybetmiş durumda. Sanki bir güç, bir enerji kollarından tutmuş, kollarını bedenine yapıştırmış, Nihat'ı böyle olduğu yere çivilemiş. Nihat dönmek istiyor, dönemiyor. Ve arkasında, kulağının arkasında bir ses Nihat'a hızlı bir şekilde konuşmaya başlıyor. Bu o kadar hızlı bir ses ki Nihat ne söylediğini anlamıyor. Sanki bir kaset, bir bant hızla sarılmış gibi. Bıdır 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 kulağının yanında birisi ona bir şey söylüyor. Nihat olduğu yerde kıpırdayamadan duruyor. Ne söylediğini de anlayamıyor. Fakat gerçekten çok korkuyor. O esnada bir enerji Nihat'ı ileri geri sanki sallıyor. Nihat olduğu yerde sallanmaya başlıyor ve durmak istiyor, duramıyor. O esnada karşıda kapı açılmıştı. O kapıdan bir şey sanki dışarı çıkmaya başlıyor çünkü adım sesleri geliyor. Nihat kendisini arkasındaki enerjiden mi korusun, karşıdan gelmekte olan şeyden mi korusun bilemez haldeyken bir anda çok karanlık bir görüntü, bir buhar gibi, duman gibi bir şey sanki bir hızlı tren gibi bir hızla Nihat'a doğru geliyor ve sanki Nihat'ın içinden geçip gidiyor. Bu olduğu anda Nihat'ın kollarındaki baskı hafifliyor ve Nihat dizlerinin üzerine çöküyor, kısa bir baygınlık geçiriyor. Kendine geldikten sonra odasına gidiyor. Bütün gece sabaha kadar sanki çok ağır bir ateşli hastalık geçiriyormuş gibi yatağın içinde bir sağa bir sola savrularak kan ter içinde sayıklayarak ağlayarak sabaha ediyor. Sabah olduğunda Nihat kendine geliyor. Şimdi Nihat aptal bir adam değil. Bir şeylerin yolunda olmadığını anlıyor. Burada bir şey var, daha önce yazılan notlar var. Oradaki eski çalışanlar tarafından, köylüler tarafından anlatılan bir takım rivayetler, efsaneler var ve kendi yaşadıkları var.
Yani bunların hepsini bir araya getirdiğinizde ortada bir problem olduğu belli. Nihat Sabiha Hanım'ın defterine kendi yaşadıklarını not almaya başlıyor. Bir nevi Sabiha Hanım'ın hikayelerini, efsanelerini devam ettiriyor. Bir nevi Sabiha Hanım'ın yaşadıklarını devam ettiriyor. Sanki Sabiha Hanım'ın başından geçenler Nihat'a devroluyor. Deftere şunları yazıyor. Kurumun yakınında, belki de hemen altında bir mezarlık olmalı. Bina yapılmadan önce izinin kaybolduğundan şüpheleniyorum. Bu mezarlık yanmış. Okuduğum notlar, gördüğüm kabuslar ve hislerim bana bunu söylüyor. Nihat bu cümleleri yazdıktan sonra defteri uzun süre kapatamıyor. Şimdi burada bir vicdan muhasebesi ve akıl muhasebesi birbirine giriyor. Şimdi ben diyor böyle şeylere inanan bir insan değilim. Yani ne yazıyorum? Ben buraya bir şeyler yazıyorum ama ne yazıyorum? Bir yandan kendini kötü hissetme, kendini beğenmeme, eleştirme hali, bir yandan da insan ne yaşadığını bilir ya, yaşadığını bilip adını koyamamaktan kaynaklı bir korku yaşıyor. Bunu takip eden günlerde bina taşınacak. Burası artık çocuk yurdu olmayacak. Çocuk yurdu başka bir yere taşınacak. Çocuklar başka yere geçirecek. Fakat bu süreçte, bu taşınma sürecinde çocuklarda ateşli hastalıklar, gece kabus görmeler, ağlamalar, ranzasının yerini değiştirmek istemeler, arka tarafa bakan, camdan dışarıya bakamama, alt ıslatma, çocuklarda çok ciddi problemler yaşanıyor ve sonrasında bina taşınıyor. Şimdi size bütün bu yaşananların arkasındaki efsane neydi? Köy halkı ve oradaki çalışanlar, eski çalışanlar nelerden bahsediyordu? Onları anlatalım. Geriye gidiyoruz. Yani yıllar öncesine bu köyde salgın hastalık oldu. Her evden bir bebek, bir çocuk çıktı dediğimiz hikayenin başında anlattığımız yere dönüyoruz. Hani demiştik ya, yıllar önce Kayı köyünde bir ateşli hastalık yayılıyor ve çocuklar ardı ardına ölmeye başlıyorlar. İşte o dönemde insanların arasında panik yayılıyor. Çünkü bir çocuk kaybıyla, iki çocuk kaybıyla olay bitmiyor. Her eve yayılıyor, bütün çocuklara yayılıyor. Ve burada yeni bebeği olan anneler, yeni çocuk sahibi olmuş aileler çok büyük tedirginlik yaşamaya başlıyorlar. Yine daha önce söylediğimiz gibi bu köy aslında toprak kaymasının yaşandığı bir köy. Sınırları belli, belli yerlerine ev, yer, yurt yapılamıyor. Çünkü heyelan bölgesi kayıyor. Dolayısıyla köylü çok ufak bir alana sıkışmış vaziyette ve cenazeler bitmiyor. İlk etapta insanlar bu kadar çocukları nereye gömeceklerini bilemiyorlar. Bununla ilgili şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, biraz yan yana, biraz yakın mı gömelim? Hatta bunlar küçük bebek nasıl olsa bir arada mı gömelim? Hani ikisini, üçünü bir arada mı gömelim gibi konuşmalar başlıyor. Köyün büyükleri, yaşlıları böyle şeyler söylüyor. Fakat o dönem köyde Hüseyin Dede isminde, Hüseyin Dede diye bilinen, halkın Hasan Dede de dediği, yıllar içerisinde adının Hasan Dede'ye de dönüştüğü rivayet edilen bir yaşlı dede var. Bu dede böyle namazında, niyazında, ağzı dualı, çok düzgün bir insan ve saygı duyulan, saygın bir insan. Bu bebeklerin ikisini, üçünü bir arada gömme fikri kendisine de geldiğinde tabii ki Hüseyin de buna itiraz ediyor. Diyor ki destur, yani olacak şey mi? Çocukları, bebekleri İslami kurallara göre gömülmesi gerekiyor. Öyle alt alta üst üste çocukları gömemeyiz. Köy halkı ilk etapta tabii ki dinliyorlar. Fakat o arada yani bir yer gösteriyor Hüseyin de. Diyor ki bakın diyor bu tarafa cenazelerimizi gömeceğiz. Biz bu tarafta kalacağız. Araya da güvenemiyor çünkü köy halkına. Bir de yani cehalet ve panik insana her şeyi yaptırır ya. Araya da taşlardan bir sınır çekiyor. Diyor ki cenazelerimiz bu tarafta kalacak. Biz bu tarafta kalacağız. Herkes kendi tarafında kalacak. Herkes yerini bilecek. Bizden kimse ölülerin tarafına geçmeyecek. Ve oraya taşlardan bir sınır çekiyor. Fakat
cenazeler de devam ediyor. Bu esnada bir de yanda şöyle bir şey yaşanıyor. İnsanlar, yeni bebek sahibi olan anneler çocuklarını kaptıkları gibi Hüseyin dedenin yanına götürüyorlar. Kapısına gidiyorlar. Diyorlar ki bak benim çocuğum da ölmesin. Bir tanesini kaybettim. Bunu da kaybetmeyeyim. Şunu oku üfle ne olursun hocam. Okuyor üflüyor falan Hüseyin dede ama ölümlerin önüne geçilemiyor. Salgın hastalık. Bundan sonra ölümler artınca içlerinden birkaç kişi, yeni bebeği olmuş birkaç baba diyorlar ki, çünkü korkuyorlar kendi bebeklerine de bir şey olacak diye. Çünkü durduramıyorlar salgını. Acaba diyorlar ölenler gömüldükten sonra da mikrop yaymaya devam ediyor olabilir mi? Ve aralarından birkaç kişi öne çıkıyor ve diyor ki bu cesetleri, cenazelerimizi yerinden çıkaracağız, yakacağız. Hüseyin dede bunu duyduğu anda çok öfkeleniyor. Diyor ki siz çıldırdınız herhalde. Yani cenazeleri açacaklar, yakacaklar çocukları, ölmüş çocukları yakacaklar. Hani böyle şeyler konuşuluyor. Hüseyin dede bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. İlk başta insanlar da böyle bir kendiyle ya hakikaten biz ne diyoruz falan gibi bir yerden. Hani tamam diyorlar, hakikaten saçmalıyoruz diye düşünüyorlar. Fakat olayların önüne geçemeyince aralarından birkaç kişi, birkaç baba, genç adam toplanıyor ve bir gece Hüseyin dedenin evini basıyorlar. Diyorlar ki senin çocuğun yok, bizi anlamıyorsun. Çocuklarını gömen biziz. Korkuyu yaşayan biziz. Sen değil, biz ne dersek o olacak diye itiraz ediyorlar. Ve oradan çıktıkları gibi mezar kısmına gidiyorlar. Taşın diğer tarafına mezarları deşiyorlar ve cenazeleri ateşe veriyorlar. Bunun üzerine Hüseyin dede perişan oluyor, ağlıyor, çok üzülüyor. Sizi ben affetsem Allah affeder mi diyor ve ondan sonra rivayet o ki üzüntüsüne dayanamayıp hayatını kaybediyor. Hüseyin dede çok da düzgün ve sevilen bir insan olduğu için aslında köyde yaşayanlar mezar yerini güzelce yaptırıyorlar, etrafını çeviriyorlar. Arada gidip ruhuna bir Fatiha okuyorlar. Fakat zaman içerisinde, ilerleyen zamanlarda burası kendiliğinden doğal bir şekilde bir yatır yerine dönüşüyor. Ve Hüseyin dede buradaki çocukların, ölmüş çocukların bile hakkını, hukukunu korumaya çalışan iyi niyetli bir insan olarak kabul edildiği için bebek sahibi olamayan annelerin buraya gidip burada dua ettiği rivayet ediliyor. Bu bölgeyle ilgili, bu köyle ilgili anlatılan efsane böyle. Şimdi tekrar kaldığımız yere geri dönüyoruz. Neydi? Nihat vardı, yurt taşınıyordu, yurtta bir takım anormal olaylar yaşanıyordu ve en son çocuklar çok huzursuz olmaya başlamıştı. Nihatlar bir şekilde yurdu taşıyorlar, olaylar kesiliyor. Yıl 2012. 2012 yazında Ankara çevresinde terk edilmiş yerleşim alanları ile ilgili zemin kayması ve yapı güvenliği üzerine bir inceleme başlatılıyor. Bu dosyalardan bir tanesi Derya Aras'ın önüne geliyor. Derya jeoloji mühendisi. Derya'nın tek özelliği jeoloji mühendisi olması da değil. Derya Nihat Aras'ın kızı. Önüne gelen dosyanın üzerinde Kayıköy'ü yazıyor. Derya bu yazıyı görünce çok heyecanlanıyor. Çünkü Kayıköy'ü daha önceden babasının çalıştığı bir yer. Orada bir yurt vardı, çocuk yurdu vardı ve babası orada çalışıyordu. Fakat babasının burayla ilgili bir tedirginliği her zaman oldu. Buradan bahsetmiyordu babası ona. Burayla ilgili ne zaman konusu açılsa, Derya dese ki baba bana o zamanlar ne yapıyordun anlatsana dese, babasının konuyu kapattığını hatırlıyor. Ve o akşam eve gidiyor. Babasına diyor ki baba biliyor musun bana bu dosya geldi. Ben Kayıköy'üne gideceğim zemin araştırmaları için. Nihat Aras bunu duyduğunda bir süre sessiz kalıyor. Başını yere eğiyor. Uzun uzun düşünüyor. Ondan sonra diyor ki kızım bir dakika sana bir şey getireceğim. Ve içeriye gidiyor. Odasından yıllardır sakladığı bir takım dosyalar, siyah bir not defteri, krokiler ve çeşitli notlar getiriyor. Bunları kızının kucağına bırakıyor. Diyor ki birisi eğer Kayıköy'ünü araştıracaksa her şeye önce bunlardan başlamalı.
Derya babasının notlarını, hazırladığı, sakladığı her şeyi gece sabaha kadar okuyor. İçinde Sabiha Hanım'ın not defteri, üzerine babasının yazdığı notlar, orada bir çocuk mezarı olduğuna dair şüpheler, duvarın içinden çıkan kefen bezleri, babasının gördüğü hayaller, bunların hepsini okuyor ve diyor ki babasına ertesi sabah, baba diyor, sen madem burada bir çocuk mezarı olduğundan şüphelendin, bunu neden görevlilere söylemedin? Belki bir araştırma yapılırdı. Belki çocuklara doğru düzgün bir mezar yeri hazırlanırdı, yapılırdı. Keşke bunu söyleseydin. Babası mahcubiyetle kızına diyor ki sen bunu bugünkü aklınla söylüyorsun. Ama ben o dönem bunları yapamazdım. Çünkü işe ihtiyacım vardı. Sabiha Hanım'a yaptıkları ortadaydı. Bu işleri çok karıştıranları, kurcalayanları işten çıkartıyorlardı ve benim bu paraya ihtiyacım vardı. Sonrasında Nihat kızıyla konuştukça belki de yıllardır içinde tuttuğu, sakladığı her şey peyderpey dudaklarının arasından dökülmeye başlıyor. Kimseye söyleyemediği şeyleri kızına anlatmaya başlıyor. Biz orada binayı taşıyacakken, çocukları başka bir yere geçirecekken orada arka tarafta bir çökme oldu, bir toprak çökmesi oldu. Gittik baktık ne oluyor diye ve orayı kurcalarken, karıştırırken şurası mı şöyle oldu diye bakarken kemiklerle, çocuk bebek kemikleriyle karşılaştık. Ve mezar yerinin nerede olduğunu aslında tespit ettik. Kendi aramızda konuştuk orada nasıl yapalım diye. Fakat bir an önce taşınmak istiyorlardı. Çünkü zaten köy neredeyse boşalmak üzereydi. Yurtlardaki çocuklar hastaydı. Bütün o çocukların başka bir yere nakledilmesi başlı başına o dönemin koşullarında bir olaydı. Bize dediler ki aman şimdi ses etmeyin, ortalığı ayağa kaldırmayın. Zaten işimiz başımızdan aştı, başımızı daha fazla ağrıtmayın dediler. Biz o çocukların, bebeklerin kemiklerini topladık. Hüseyin Dede yatırının hemen yakınındaki bir noktaya gömdük. Kimseye de bir şey söylemedik. Kendi aramızda konuyu kapattık diyor. Derya duydukları karşısında tabii ki çok üzülüyor ve büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Ama üzerinden yıllar geçmiş, yapacak bir şey kalmıyor. Kayı Köyü hikayesinde asıl ürkütücü olan bir köyün kendi çocuklarından korkacak kadar çaresiz kalmasıdır. Hüseyin Dede'nin taşı söylendiği gibi bir sınırsa belki de o sınır ölülerle diriler arasında değildi. Belki de o sınır vicdanla korku arasındaydı. Kayı Köyü'nün hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Bazı yerler sadece terk edilmez, susturulur. Bazı sesler sadece duvarlardan değil, insanın vicdanından gelir. Peki sizce Kayı Köyü gerçekten cinli mi? Yoksa bu köyün asıl laneti geçmişte saklanan o büyük günah mı?